Merhabalar. CAT Assist programını kullanarak yeni bir modelin kalıbını sıfırdan çizme aşamalarını gerçekleştireceğiz. Bunun için örnek olarak çalışacağımız model pensli kalem etek. Ön ve arkasında pens var, arka ortadan yırtmacı var ve arka ortası fermuarlı ve kemeri olan bir model. Ana beden kalıbı olarak 38 beden çalışacağız ve örnek olarak çalışacağımız modelin ismi de 37-19 olarak kabul edelim. Ve bunun için kalıp çizimi aşamalarına şimdi başlıyoruz. Öncelikle bir dikdörtgen kalıp üzerinden yürüyeceğiz. Yani bir taslak kalıp, yani bir temel kalıp oluşturacağız. Bunun için oluşturma kalıp dedik. Açılan pencereye model adı tire kalıp parçasının ismi. Şu an bir taslak ya da temel kalıp olduğu için bunu temel olarak belirledik. Tamam dedik. Sol tık yaptık ekranda. Bu dikdörtgene bir değer girmek istiyoruz. Klavyeden boşluk tuşuna bastık. X ekseni ürünün boy uzunluğu, Y ekseni Y olarak koordinatını yazacağımız değer ise ürünün en geniş en ölçüsünü olabilir. Şu an çalıştığımız modelin ürün boy uzunluğu 60 santim. Bel, basen ve etek genişliği ölçülerinin arasında da en geniş olan etek genişliği ölçüsü 50 santim. Yarım kalıp çalışacağımız için de 50/2 25. Tamam dedik. İkinci bir kalıp çizmeyeceğiz. İptal diyoruz. Klavyeden H harfine bastığımız takdirde de dikdörtgenimizi elde etmiş oluyoruz. Şimdi ürünümüzün basen düşüklüğü 20 santim. Burası bel hattı ürünümüzün ve belden basen arasındaki mesafe 20 santim. Bunun için de kopya eleman paralel diyoruz. Burası bel hattı çizgisiydi. Sol tık yaptım. Bu çizgi artık 20 santimde olması gerekiyor. Değer girmek istiyorum. Klavyeden boşluk tuşuna bastım. 20 santime girdiğim takdirde de burası artık benim basen hattı çizgim olacak. Yani bel hattı, basen hattı ve etek hattı çizgisi. Burası ön orta, burası da yan dikiş hattı olarak kabul edebiliriz. Şimdi bu yan dikiş hattı çizgisiydi ve bu iki çizginin tam kesiştiği nokta aslında bir basen noktası. Basenle bel arasındaki kavisi yapabilmek için de bu çizgiyi ikiye bölelim. Bu bölme noktamızda tam basen düşüklüğü noktası olacak. Bunun için böl denkleştir çizgiyi böl tıklıyoruz. Çizgiyi böl tıkladık. Çizginin başlangıç noktasına sol tık. Değer girebilmek için 20 santim klavyeden boşluk tuşuna bastım. Açılan pencere 20 girdiğim takdirde bakın artık bu çizgi iki çizgi halinde parlıyor. Bölünmüş çizgi haline geldi. Şimdi bel genişliği ölçümüzü ayarlayalım. Ölçme eleman dediğimiz zaman burası 25 santim. Çalıştığımız modelin bel genişliği ölçüsü ise 36 santim. 36'yı 2'ye böldüm. 18 santim. Yani o zaman bu çizginin 7 santim kadar şu noktadan aşağı doğru yani eksi y yönünde hareket etmesi gerekiyor. Düzeltme eleman şekli nokta dedim. Köşe noktaya mouse'umu getirdim. Hareket ettirmek istediğim çizgi değil, şu an yan dikiş çizgisi parlıyor. Doğru çizgiyi parlatmak için klavyeden F4 tuşuna bastım. Şu an doğru çizgim parlıyor. Yani hareket ettirmek istediğim çizgi parlıyor. Sol tık yaptım. Klavyeden boşluk tuşuna bastım. Bu nokta X yönünde hareket etmeyecek. Y yönünde eksi 7 santim. Uygula dediğim takdirde de gördüğüm işlemi şimdi de tamam dedim. Ölçme eleman diyelim. Artık burası 18 santim. Şimdi basen genişliği ölçüsünü ölçelim. Ölçme eleman. Burası 25 santim. Basen ölçüsüne baktığımız zamansa basen genişliği 48 santim. 48'i 2'ye böldüm 24. Yani ne olması lazım? Bu nokta üzerinden 1 santim kadar eksi y yönünde hareket etmesi lazım. Düzeltme eleman şekli nokta dedik. Noktayı seçtik. Klavyeden boş tuşuna bastık. X'te 0, Y'de ise eksi 1. Yazdık. Uygula. Tamam.
İçine çizdiğimiz çizgiyi de yapalım. Karışıklık olmasın. X'e 0, Y'de eksi 1 yazıyoruz. Uygula. Tamam. Yine ölçelim. Eleman dedik. Bakın artık burası 24 santim. Etek genişliğimiz 50 santimdi zaten 24, 25. Basen genişliği 48'de 24. Bel genişliği de 36 idi. 18 santim olmak üzere genişlik ölçüleri ayarlanmış oldu. Şimdi ise bu basen kavisini düzeltelim. Çünkü belle basen arasında bir kavis olması gerekiyor. Ve düzeltme eleman şekli noktayı seçtik. Bu düzelteceğimiz çizgi üzerinde herhangi bir nokta henüz olmadığı için öncelikle nokta eklenmeli. Bunun için çizgiye sağ tıkladığımız takdirde nokta eklenmiş oluyor. 3 tane nokta ekleyip ardından bırakmak istediğimiz yerde ise sol tıkla bırakarak ya da noktaların üzerine tekrardan sol tıkla dokunarak istediğimiz şekilde kavisi hareket ettirebiliyoruz. Burası için şu an için 3 nokta eklenmesi yeterli olacaktır. Şimdi bu bir taslak kalıptı. Zaten biz bunun ismini kaydederken de temel kalıp olarak ifade etmiştik. Şöyle söyleyelim bunu da. Nesne özellikleri olarak gördüğümüz alt bilgi kısmında kalıbın üzerine herhangi bir çizgi parlattığımız zaman zaten bu kalıbın ismini, bedenini, çalışılan bedeni ve beden tablosu gibi özellikleri görebiliyoruz. Şimdi bunun temel kalıp olduğunu belirtecek şekilde de içine bir metin yazalım. Yani oluşturma metin diyelim. Sol tık yaptım. Taslak bir yazı açıldı zaten. Yazı yazmak için klavyeden boşluk tuşuna bastım. Temel kalıp parçasıydı bu. Yazdım ismini. Temel olarak yerini yerleştirerek sol tıkla bıraktım. Şimdi biz bu kalıp parçasından yararlanarak ön ve arka kalıp parçalarını türeteceğiz. Bunun için de bu kalıp parçasını kopyalayalım. Yani kopya kalıp seçtim. Bir tane ön için, bir tane de arka için sol tık yaparak kopyaladım. Şimdi klavyedeki H harfine bastığım takdirde de Hollanda'nın H'si tüm ekranındaki kalıp parçalarını görebilmemizi sağlıyor. Ancak şu an iç içe geçmiş durumda. Yani bu kalıp parçalarını birbirine ayırmam. Yani taşımam gerekiyor. Bunun için de klavyeden Trabzon'un T'sine bastığım takdirde hangi kalıp parçasını taşımak istiyorsam öncelikle mouse'u onun üzerine getiriyorum. Parladı bir çizgisi. Sol tık yaptım. Bırakmak için tekrar sol tık. H'ye bastım. Bakın şu an ne yapıyoruz? Yer değiştirdikçe kaplayan tüm alanı görebiliyoruz. Ve taşımak için de T harfi. Şimdi şu an parlayan kalıp bizim ön kalıbımızı çalışacağımız parça. Bu da arka kalıp. O zaman bunlar üzerindeki temelleri silelim ve ardından ön ve arka diye yazalım. Silme, eleman diyoruz. Parlayan yer sol tık, parlayan yer sol tık. Fonksiyondan çıkmak için de bir boş kutucuğa basmamız yeterli. Şimdi oluşturma, metin diyoruz. Hangi kalıbın içine yazmak istiyorsak uygun bir yere mouse'umuzu getirdik. Sol tık dedik. Klavyeden boş tuşuna bastık. Burası ön. Türkçe karakter olmadan ve büyük harfle yazıyoruz. Ön. Arka içinde yine sol tık yaptım. Bir yazı açılıyor. Doğru yazı yazmak için klavyeden boşluk tuşuna bastım. Arka dedim. Tamam dedim. İstediğim boyuta getirip tekrar sol tıkla bırakıyorum. Şimdi bu kalıp parçalarının isimlerini düzeltelim. Yani nesne özellikleri kısmında model adıyla birlikte kalıp parçasının ismini yazmasını istiyoruz. Onun için kalıp ismi dedik.
Parlayan kalıbın üzerinde klavyeden boşluk tuşuna bastım. Modelin adını yazıyorum. Sonra kalıp parçasının adını yazıyorum. Ve çarpı yazıp adedini yazıyorum ki pastel aşamasına geldiğim zaman rahatlık sağlasın bana. Tamam dedim. Bakın artık bunun nesne özellikleri kısmında kalıp ismi tanımlanmış gözüküyor. Aynı işlemi arka için yapalım. Arka ortada bir fermuar ve yırtmacı olduğu için arka çarpı 2 olacak. Şimdi önün bel kavisini ve arkanın bel kavisini düzenleyelim. Bunun için de önün bel kavisini ön ortadan 1,5 santim kadar aşağıya, arka ortadan da 0,5 santim kadar aşağı düşürelim. Düzeltme eleman şekli nokta dedim. Ön ortadaki şu an doğru çizgi yüzü parlatıyorum. Sol tıkladım. Boşluk tuşuna bastım. X yönde hareket edecek. 1,5. Y yönde bu nokta hareket etmeyecek. 0 dedik. Uygula dedik. Tamam. Şimdi arkada doğru çizgim parladı. Klavyeden boşluk tuşuna bastım. 0,5 X yönünde. Y yönünde de 0. Uygula. Tamam. Şimdi bu noktaları düşürdükten sonra bel kavisinin hattını düzeltelim. Nokta ekleyeceğiz. Çünkü herhangi bir oynayacağımız nokta yok. Düzeltme eleman şekli. Nokta. Öncelikle bir nokta, iki tane eklesek yeterli. Şimdi sol tıkla. Nokta eklerken sağ tıklı. Buraya düzgün bir bel kavisi yaptık. H'ye bastığım zaman tam ekranı görüyorum. Sadece bir kalıp parçasını önüme çağırmak istiyorsam da Adana'nın A'sına bastığım zaman klavyeden tek kalıp parçası önüme geliyor. Aynı fonksiyon içindeyim şu an. Düzeltme eleman şekli nokta. Sağ tıkla nokta ekliyorum. Noktayı düzeltmek istediğim zaman da sol tıkla bırakacağım. Şimdi önde ve arkada penslerimiz var. Öncelikle ön kalıba pens işlemlerini yapalım. Ön kalıbı önümüze çağırdık. Klavyeden A harfine basarak. Öncelikle pensin yerini belirleyelim. 18/3'ten 6 santim. Çıt tek dedik. Doğru çizgiyi parlattık. Sol tık yaptık. Yönlendirmek için sol tık yaptığımız takdirde açılan pencereye 6 santim. Tamam dedik. Burası bizim pensimizin orta noktası. Ön pens genişliği 2 santim istenmekte ölçü tablosunda. O zaman bu orta noktadan yukarı ve aşağı yönlü tekrar 2'şer santim olmak üzere pens uçlarını belirleyeceğiz. Orta noktayı aynı şu an çıt tek fonksiyon içerisindeyim. Orta noktaya sol tık dedim. Yukarı yönlü ilk önce ekleyelim. Bir daha sol tık. Yönlendiriyoruz. Açılan pencere 2 yazdık. Tamam dedik. Artık ikinci çıtı ekledik. Şimdi orta noktadan bu sefer aşağı yönlü. Sol tık. Yönlendirmek için sol tık. Açılan pencere 2 santim. Yani otomatikman artık pens uçlarını belirlemiş olduk ön için. Şimdi pens uzunluğunu belirlememiz gerekiyor. Ön pens uzunluğu 10 santim. Orta çıttan yatayda bir 10 santim çizmemiz lazım. Oluşturma, çizgi, yatay fonksiyonu seçtim. Çıtın başlangıç noktasına sol tık yaptım. Klavyeden boşluk tuşuna bastım. Açılan pencereye 10 santim değerini girdim. Pensin sonunu belli etmek için de bu çizginin sonuna bir delme noktası ekleyeceğim.
Oluşturma nokta delme yeri dedim. Bu çizginin sonuna sol tık yaptığım takdirde delme noktasını ekledim. Artık şu yardım çizgiyi silebilirim. Silme eleman dedim. Bu çizgiyi sildim. Şimdi artık Pens'i yapmaya başlayacağız. Bunun için de Pens tanımla ikonlarını kullanıyoruz yukarıdan. Burada da çıt ekleyerek yaptığımız için çıt tanımla seçiyoruz. Pens'in uçlarına ve delme noktasına sol tık yaptık birinci aşamada. İkinci aşamada yine aynı ikon penceresi üzerinden Pens aç kapıya tıklıyoruz. Pens çıtına sol tık yaptık. Ve tekrardan sol tık yaptığım zaman buradaki pensin üçgeni oluşmuş oluyor. Bu pens üçgeni oluştururken yandaki kavislerde bazı bozulmalar olabiliyor. O kavisleri düzelteceğiz. Bunun için de şöyle yapacağız. Bu noktalar birbirine çok yakın olabilir. Klavyeden Z harfine bastığımız takdirde zoom merkezi yani daha özel alanları büyütebiliyoruz. Şu noktayı mesela silebiliriz. Bunun için de silme eğri noktasını tıklayalım. Şuradaki noktayı silmek istiyoruz. Zaten otomatikman da düzeliyor. Fazla burada noktaya gerek yok. Birbirine yakın noktalar ne kadar fazlaysa kavis o kadar bozulur. Şimdi pens tanımlama işlemlerimize devam edeceğiz. Ve en sonda pens katla aç yapacağız. Bunun için ön orta çizgisinin etek ucuna yakın çizgiye sol tık yaptık. Dikildiği zamanki pensi görmüş oluyoruz ve tekrardan sol tık yaptığımız zaman da pensi katlamış ve açmış oluyoruz. Böylelikle ön kalıbın pens tanımlama işlemleri tanımlanmış oldu. Aynı işlemleri arka için yapalım. Öncelikle pensin yerini belirleyelim. Çıt tek. 18 santimde burası. 2'ye böldük. 9 santim. F4'e bastık. Doğru çizgi parladı. Sol tık yönlendirmek için tekrardan sol tık. Açılan pencereye 9 santim diye girdik. Burası bizim pensimizin ortası. Ve arka pensin genişliği de 3 santim isteniyor bitmiş olursa. O zaman bu çıt ortasından yukarı yönlü 3 santim, aşağı yönlü 3 santim tekrardan pens uçlarını belirleyelim. Sol tık yaptık. Yönlendirmek için sol tık. 3 santim diye yazdık. Tamam. Yine pensin ortasındayız. Yönlendirdik. Sol tık 3 santim. Tamam. Şimdi pensin uzunluğunu belirleyelim. Arka pensin uzunluğu 12 santim. Oluşturma, çizgi, yatay. Klavyeden boşluk dışı 12 santim. Tamam dedik. Şimdi ise pensin bu çizginin sonuna delme noktasını ekleyelim. Oluşturma nokta delme yeri. Geldik eklemek istediğimiz yere sol tık yaptık. Bu çizgiyi artık silebiliriz. Silme eleman. Şimdi de arka pensin tanımlamasını yapacağız. Bu sefer üst ikonları kullanıyoruz. Çıt tanımla gerçekleştireceğiz. Pensin çıtlarına ve delme noktasına sol tık yaptık. Şimdi pens aç kapıya tıklayacağız. Geldik yine çıta. Sol tık pens açıldı. Tekrar sol tık pens kapandı. Daha sonra da pens katla aç yaptık. Böylelikle pensi tanımlamış olduk. Şimdi burada Z harfi zoom yapalım. Eğer
Rahatsız edici noktalar varsa silme eğri noktası diyelim. Şuradaki noktayı silebiliriz. Orta noktayı da silebiliriz. Ve pensleri de arka beden için tanımlamış olduk. Şimdi ise kemer kalıbını oluşturalım. Oluşturma, kalıp dedik. Modelimizin adını yazdık. Ardından kalıp parçamızın adını yazdık. Bu da kemerin temeli olduğu için de bunun yanına bir TML ifadesini yazalım. Ya da bu bir kemer çizim kalıbı olarak da ifade edebiliriz. Çizim diyelim. Sol tık yaptık. Dikdörtgen açılmaya, hareket etmeye başladık. Klavyeden boşluk tuşuna bastık. Kemerin uzunluğu bel genişliği çarpı 2 artı kapama payı yani 75 santim olacak. Kemerin genişliği de 4 santim olacak. Bu sebepten ötürü 75 boşluk 4 yazdık. Tamam dedik. İkinci bir kalıp istemiyoruz. İptal dedik. Ölçme eleman diyelim 75 santim uzunluğunda 4 santim genişliğinde bir dikdörtgen çalışmış olduk yani. Şimdi mesela bir ölçme örneği gerçekleştirelim. İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek istiyoruz. Ölçme çizgisel dedik. Ön kalıbı önümüze getirelim. Ölçme çizgisel. Ürünün boyunu ölçmek istiyoruz. Tam 60 santim orada gördük zaten. Aynı zamanda bu ölçtüğümüz ölçüyü sağ alt köşedeki bilgi kutucuğunda da görebiliyoruz. Uzunluk ölçüsü en son ölçülen değeri geçmiş olarak gösteriyor. 60 santim olarak görebiliyoruz. Şimdi kemer kalıbının içerisine oluşturma, metin diyelim. Bunun bir çizim kalıbı olduğunu da ifade edelim. Bu şekilde ifade etmek kalıbı görsel olarak çalışırken otokontrol için daha pratik bir çözüm oluyor. Şimdi ön kalıp, arka kalıp ve kemer kalıbın parçalarını, çizimini bitirdik. Bunlar devamında dikiş payı, yüz ip pozisyonları ve özel notlar yazmak istiyorsak bunlar nasıl yapacağız? Bunları yapacağız. Şimdi dikiş payı verme işlemine geçelim. Bunun için öncelikle fonksiyonların içerisinde dikiş payı göster seçeneği fonksiyonun aktif olması lazım. Zaten şu an dikiş payı göster aktif. Dikiş pay tela kalıp seçiyoruz. Hangi kalıp parçasını istiyorsak ya da ekranda mouse'umuzu getirip boşluk tuşuna bastığımız zaman şu an kalıp seçeneği seçtiğimiz için dikiş pay tela kalıp bir sonraki aşamada sol tık yaptığımız takdirde yazacağımız değer kalıbın tüm çevresine tanımlanacak. Ve bunun için de mesela ön kalıp için konuşalım. Ön kalıbın bel dikişi, yan dikişi 1 santim, etek ucu dikişi 3 santim olsun. Ön orta ise kumaş katı olduğu için 0 olacak. Şimdi iki dikiş 1 santim, etek ucu 3, diğeri 0. Şu anki çoğunluk 1 santimde. O zaman öncelikle 1 santimi tanımlayalım. Dikiş payı vermek için de eksi olarak yazmamız gerekiyor. Eksi 1 santim dedik. Tamam dedik.
Ön kalıbı bir parlatıp sol tık yaptık. Aynı işlem arka için de geçerli. Buna da sol tık dedik. Şimdi ise ön ortası kumaş katı olduğu için buraya 0 tanımlamamız lazım. Arka ortası ise zaten dikişli. O yüzden arka ortasının dikiş payı doğru. Etek uçlarının kırma payı da 3 santim olsun bu örnekte. İki ön ve arka kalıbını ise 3 santim tanımlayacağız. Bunun için ise dikiş paytayla çizgi paralel seçiyoruz. Mouse'u ekrana getirdim. Klavyeden boş tuşuna bastım. 0 yazdım. Ön ortayı tanımlayacağım. Tamam dedim. Geldim ön orta çizgisine sol tık dedim. Dikiş paytayla çizgi paraleli tekrar seçtim. Klavyeden boş tuşuna bastım. Şimdi de -3 değerini giriyorum. Tamam dedim. Önün etek ucuna, arkanın etek ucuna sol tık yaptığım takdirde etek uçlarının dikiş payı da tanımlanmış oldu. Kemer kalıbından da etrafına daha sonraki bir tel alıysa eğer bu, daha sonraki aşamalarda tela kalıbı, ardından tele yapıştırdıktan sonraki hizar kalıbı ve kesim kalıbı oluşturacağız. Şimdi ise arka kalıptan devam edelim. Arka kalıbı önümüze getirelim. Arka kalıpta bir yırtmaç çizgisi çalışması yapın. Bir yırtmaç olduğunu düşünelim. Bunun için de yırtmacın uzunluğu 20 santim olsun. Açısı 90 derece olsun. Ve yırtmacın dikiş payı da 4 santim olsun. Dikiş paytayla çizgi basamak seçiyoruz. Sol tık yaptık. Yön belirlemek için tekrar sol tık yaptık. Açılan pencereye şimdi bu değerleri gireceğiz. Başlama eni yırtmacın dikiş payı yani -4 yazdık. Sonra en ise yırtmaç bittikten sonra devam edecek olan arka ortadaki dikiş payı bu zaten 1 santim. -1 santim yine yazalım. Yırtmacın uzunluğunu buraya yazıyoruz 20 santimde. Yırtmacımızın açısı da 90 derece olsun. Tamam dediğimiz an bize yırtmacımızı yapmış oluyor sistem. Şimdi yaptığımız dikiş paylarını kontrol etmek istiyoruz. Göster dikiş payı seçtik. Mouse'umuzu ekranda bir boşluğa getirip mouse'un orta tuşuyla tıklarsak eğer tüm dikiş paylarını görebiliyoruz. Yine sol tık yaptık diyelim ki bir kutucuğa dikiş paylarını kaldırabiliriz. Şimdi kalıp parçalarına düz ipleri ekleyelim ve pastaldan çıkarken ki kalıp parçanın isimlerini yazacak olan metin çizgilerinin pozisyonlarını ekleyelim. Bunun için oluşturma, çizgi, yatay diyoruz. Düz ip için daha uzun bir çizgi, metin pozisyonları içinse daha kısa bir çizgi ekleyeceğiz. Yatayda zaten düz ip için daha uzun bir çizgi, metin pozisyonu için kısa bir çizgi. Tüm kalıp parçalarının içerisine ekliyorum. Kemerin çizim kalıbı daha küçük olduğu için A'ya bastım. Biraz büyüttüm. Bir uzun çizgi, bir de kısa çizgi ekledim. Şimdi bu çizdiğimiz çizgileri tanımlamamız lazım. Uzun çizgiler düz ipti. Bunun için de eleman türü ve düz ip çizgisini seçtim. Düz ip çizgisi amacıyla çizdiğim çizgilerin üzerinde parlatıp sol tık, sol tık, sol tık yaptığım takdirde zaten çizgilerin de şekli değişmiş oluyor. Şimdi ise çizdiğimiz kısa çizgileri tanımlayalım. Eleman türü metin pozisyonu seçtik. Üzerinde sol tık,
sol tık, sol tık yaptık. Buradaki kalıp seç fonksiyonuna basarsak da şu an ekranımızda çizdiğimiz tüm kalıp parçalarını görebiliyoruz. Şu an zaten bizim 4 tane kalıp parçamız var. Hepsini gözle zaten görebiliyoruz. Ancak daha çok kalıp parçası olan bir model var ise bu fonksiyon daha faydalı oluyor. Nasıl çalıştığını görmüş olduk. Dikiş çıtı verelim şimdi. Çünkü 1 santim yan dikişe pay vermek zaten üretim işlemlerindeki daha standart bir işlem. Ancak 3 santim pay vermek ise bunu çıtla referans olarak belirlememiz gerekiyor. Üretim odaklı düşündüğümüzde. Bunun için de dikiş paytayla dikiş çıtı seçelim. Dikiş paytayla dikiş çıtı. Bu köşeye vereceğiz. Doğru çizgiyi parlatalım ve sol tık yapalım. Buraya çıtımız eklenmiş oluyor. Aynı işlemi arka için yapalım. Dikiş paytayla dikiş çıtı. Doğru çizgiyi parlatıp sol tık yapalım. Yırtmaç için de sol tık yaptığımız takdirde yine çıtlarımız eklenmiş oluyor. Şimdi ön kalıp kumaş katıydı. O yüzden bunun simetrisini açalım. Simetri, kalıp, simetri çizgisi seç. Kumaş katı olan yer neresi ise o çizgiyi parlatıp sol tık yaptığımız takdirde açılıyor. Şimdi bu kalıpları birbirinden ayıralım ki uzaklaştıralım. Şimdi ise bu modelimizin kemerinin tel alınarak üretim yapılacağı örneğini kullanalım. Bunun için de bir kemer gibi, yaka gibi, yakaya, cep kapağı, manşet gibi parçaların hizarlanarak üretime girme işlemi gerçekleştirilmekte. Bunun için de bu çizim kalıbından kemerin tele kalıbını, hizar kalıbını ve kesim kalıbını yani pastalı girecek olan kemer kesim kalıbını oluşturalım. Bunun için yani çizim kalıbı kullanarak 3 farklı kalıp daha oluşturacağız. Öncelikle o zaman kopya kalıp diyelim. Bu kalıptan bir tela, bir hizar, bir de kesim kalıbı kullanmak üzere 3 tane kalıbı kopyalayalım. Biraz bunları birbirinden uzaklaştıralım çalışma kolaylığı açısından. Şimdi tüm bu kemer kalıplarının zaten kumaş katı bunların hepsi. Ve bu kemer kalıplarını hazırladıktan sonra hepsinin simetrisini açacağız. Öncelikle bu çizim kalıbımızdı. Bunun üzerinde çizim yazıyor. Nesne özellikleri kısmında da kalıp ismi tanımlanmış durumda. Ancak kopyaladığımız kalıbın üzerine geldiğimiz zamansa yine çizim yazdığını görüyoruz ve nesne özellikleri kısmında da kalıp ismini yazmadığını görüyoruz. Bunun için öncelikle şunu yapalım. Bunların içerisindeki çizim ifadelerini silelim. Silme eleman dedik. Sol tıkla o çizgiyi yazıları parlatıp sildik. Şimdi ise kalıp ismi diyelim ve bunların isimlerini tanımlayalım. Mouse'la üzerine geldim. Klavyeden boşluk tuşuna bastım. Açılan pencereye model adı artı kalıp parçasının adı ve bu tela kalıbı olacak. O yüzden tela çarpı bir adet. Adedi kaçsa onu yazdık. Tamam dedik.
Bu kalıp parçası ise hizar kalıbı olarak biz bunu ayarlayacağız. Üzerine geldim. Klavyeden boşluk tuşuna bastım. Kemer, hizar. Bunun adedi yok. Bu zaten bir şablon kalıp. Yani telalanmış olan kalıp parçalarının aslında bir nevi regülasyonu, üretime hazırlığını yapacak olan şablon kalıp olacak. Sonra bu kalıp parçası da asıl pastala koyacağımız kemerimizin kalıp parçası olacak. Bu da kemer çarpı 1 olarak kayıt yapalım. Şimdi referans görsel açısından kuvvetlendirmek için oluşturma metin diyelim. Bu kalıp parçamız tela idi. Bunun içine de tela diye yazalım. Bu kalıp parçamız ise hizardı. Oluşturma metin dedik. Sol tık yapmamız lazım. Oluşturma metindeyiz. Başlangıç noktamıza sol tık. Hizar diye yazdık. Bırakırken yine sol tık. Şimdi ise bir sonraki kalıba da aynı işlemi yapalım. Sol tık. Klavyeden boşluk tuşu. Bu ise asıl kemer olacak. Yani kesim, pastalda kesime girecek olan aslında parça bu olmuş olacak. Şimdi bunların dikiş paylarını şimdi tanımlayacağız. Yani aslında bu kalıpların etrafına pay vereceğiz. Tele kalıbı çizim kalıbından 0,7 santim büyük olur. Dikiş pay tela kalıp dedim. Eksi 0,7. Tamam dedim. Sol tık yaptım. Hizar kalıbı çizim kalıbından 1,5 santim büyük olur. Dikiş pay tela kalıp dedik. Eksi 1,5. Tamam dedik. Sol tık. Kemer kalıbı ise çizim kalıbından 2,5 santim. Dikiş pay tela kalıp. Klavyeden boş tuşuna bastık. Açılan pencereye 2,5 yazdık. Geldik kalıbın üzerinde sol tık yaptık. Şimdi kemerlerin tüm kalıpları kumaş katıydı. O yüzden kumaş katı olan çizgilerin ise dikiş payları 0 olması gerekiyor. Dikiş pay tela çizgi paralel dedik. Boşluk tuşuna bastık klavyeden. 0 yazdık. Tamam dedik. Şimdi tüm kumaş katı olan çizgilere sol tık yaptık. Sol tık yaptık. Sol tık. Sol tık yaptık. Otomatikman kemerlerimizi tanımlamış olduk. Şimdi bu kemer kalıplarımızın kumaş katlarını açalım. Simetri, kalıp, simetri çizgisi seç. Sol tık, sol tık, sol tık, sol tık. Böylelikle bir taslak kalıpta kullanarak ön ve arka bedeni çalıştık. Sonra kemer çizim kalıbı kullandık. Buradan bir kesim kalıbı, bir tela kalıbı ve hizar kalıbını elde etmiş olduk. Şimdi modelimizi kaydedebiliriz. Design, kaydet diyelim. Açılan pencereye modelimizin adını yazıyoruz. Arşivde kolay bulabilmek adına istersek kısa bir tanımlama da yazabiliriz. Tercihe bağlı. Kaydet diyoruz. Tekrar kaydet dedik. Bir daha kaydet. Emin misiniz? Ekrandaki bir yere sol tık yaptığımız takdirde de kayıt işlemimiz tamamlanıyor. Kalıp kontrol fonksiyonuna basalım. Tüm kalıpları seçmek için ekranda mouse'un orta tuşuna sol tık yaptığım takdirde de sol üst köşede çizimin ekranının tamam ifadesini görüyoruz. Bu da kalıbı çizerkenki işlemleri noktalarla ilgili herhangi bir sorun olmadığı sistem tarafından belirtiliyor.
Kalıp çizimini böylelikle bitirmiş olduk.